Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Charts'ına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar. An itibariyle piyasamızda bugün biliyorsunuz hafta sonu dolayısıyla birazcık hacimsiz hareketlilik mevcut arkadaşlar. Bu da %1 ile 3 arası ileri geri hareketlilikler devam ediyor bazı coinlerde. Bu bugün devam edebilir bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta açılış ve haftalık açılış ve kapanışımız var. Ona da saatler kaldı diyebiliriz. Bakalım bu hafta hangi yönde açılacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa'dan enflasyon verileri geldi. Beklenenlerin çok üzerinde çıktı. Bu da yine Avrupa cephesinden de bir yüksek faiz artırımı masada diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki Powell'den alıştık biz faiz artırımlarına. Piyasamızın etkilendiğini gördük ama Avrupa bunu bizi ne kadar etkiler onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet, bugün Bitcoin, Ethereum ve bazı altcoin'lerde hangi yönde hareketlilik var? Şöyle bir bakalım. Geri çekilme devam etme olasılığı grafiklerde, formasyonlarda var mı? Onları da bir inceleyelim arkadaşlar. Buyurun yorum ve analizlerimize geçelim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Şu anda Total 2'ye bakıyoruz. Altcoin'lerden para çıkışı öyle çok aşırı bir şekilde değil arkadaşlar. %1'e yakın bir çıkış var. Dominansa bakıyoruz. Dominansta karar vermiş durumda değil. 43-23'lerde yeşil mi acaba kırmızı olarak mı hareket etsem diye şimdilik bu konuda bir yatay seyri dominansın devam ediyor. Peki hocam Bitcoin'de durum ne? Arkadaşlar Bitcoin an itibariyle bugün %1 civarında bir geri çekilme fakat 19.000 dolar ve üzerinde hareketini devam ettiriyor. Yani yatay bir akış devam ediyor güzel kardeşlerim. Bu dönebilir de yani hacimsiz bir yükselişler var bugün piyasalarda ama bütün coinlerde değil tabii birkaç tane aradan sıyrılan coinlerimiz var. Ama genellemeye vurursak bugün şöyle bir yatay seyrimiz devam ediyor arkadaşlar. Haftalık kapanış öncesi. Kapanışa doğru bir hareketlilik gerçekleşir mi? Ki gerçekleşirse de zaten o hareketlilikle yeni kapanış ve açılış fiyatları da momentum kazanabilir güzel kardeşlerim. Evet, Bitcoin arkadaşlar 18.680 desteğinden ve desteği diyelim 20.800 direnç bandı aralığında şimdilik farklı bir hareket sergilemiyor. Bu iki band aralığında yaklaşık olarak 19 Haziran'dan beri aynı hareketliliği gerçekleştiriyor arkadaşlar. Her ne kadar 20.000'in üzerine çıksa da orada kalamıyor. 19.000'in altına düşse de orada da kalamıyor. Yani bu iki band aralığında destek ve direnç aralığında ne yapıyor arkadaşlar? Yoluna devam ediyor. Yani şurası 19'dan beri yani 19 Haziran'dan beri bu şekilde bu iki band aralığında aşağı yukarı oynamaları devam ediyor arkadaşlar. Şimdi gelirse bile yani 20.000 21.000 seviyelerine çıkacaktır. Öncelikli olarak arkadaşlar buradaki direnci kırmak zorunda. Buradaki direnci kıramazsa işte o zaman yine aşağıdaki desteği tekrar test edebilir ki buradaki desteği kırmaması önemli tabii ki. Velev ki bu destek kırılırsa işte o zaman çarşı karışır arkadaşlar. Bu destek kırılmadığı sürece de bu şekilde yolumuza devam ederiz. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da an itibariyle 1050 dolar seviyelerinde hareket ediyor arkadaşlar. Tabii ki Ethereum için de aynı Bitcoin'de söylediğimiz geçerlidir arkadaşlar. Ethereum'da ne var? Ethereum şu altta bulunan arkadaşlar 996 dolar desteğimiz var. Yukarıda ne var? Yukarıda da arkadaşlar 1287 direncimiz var. Bu bant aralığı ne zamandan beri devam ediyor arkadaşlar? 13 Haziran'dan beri, hatta şuraya bakarsak evet 13 Haziran'dan beri aynen Bitcoin'de çizdiğimiz formasyon şekliyle devam ediyor arkadaşlar. Ortada mevcut bulunan 1139 dolardaki EMA 50 günlük ortalama kırılıp üzerinde kalınmadığı sürece aşağı yönlü hareket devam edebilir. Yalnız burayı kırması lazım öncelikli olarak yani yükseliş trendine geçebilmesi için arkadaşlar. Evet, Luna yatay seyrini koruyor arkadaşlar.
desteği kırmamaya çalışıyor. Kırsa da üzerine hemen kendini atıyor. Yani 2 dolar desteğini kırmamaya çalışıyor. Şu an 2 dolar 0.96-90 seviyelerinde hareket ediyor şimdilik bu tarzda. Normal önceki lunaya bakar isek bol sıfırlı lunamıza diyelim 0.30 dolar bandında seyrediyor arkadaşlar. Bazen 11'e geliyor, 12'ye çıkıyor, 13'leri deniyor. O da bu band aralığında bir kendine yol aramaya çalışıyor güzel kardeşlerim. Luna'daki durum da bu arkadaşlar. Evet hocam, Luna'ya da baktık. Peki geçelim şuradaki listemize arkadaşlar. Radarda ne var? Arkadaşlar bakınız radarda formasyon var. Hatta dün biliyorsunuz radarın açılışına yani haftalık açılış kapanışına fazla da bir şey kalmadı. 18'de açılacak şu an 15 saatimiz yani 3'teyiz yani 3 saat sonra radar yeni fiyata haftalık kapanış açılış fiyatını geçecektir. Bu da radar için nereye yön çizerse o yönde yükseliş ya da düşüşü devam edebilir arkadaşlar. Radar şu anda bakınız dün akşam saatlerinde saat 6'da yeni liste fiyatına geçtiği anda turbo yaptı hemen. Bir anda %10 eksiden %10 artıya geçti. Evet. Daha önce biliyorsunuz şuradaki ralliler mevcut. Bu rallilerin ardından yaptığı düzeltmeler sonucu arkadaşlar bakınız buradan düzeltmeyi yaptı mı? Ardından ne yaptı? Bakalım. Radara. Şimdi kardeşimiz yazmış hocam sayende radardan ekmek yedik. Sen eksen ekmek yedik demiş. Helal olsun kardeşim. Bol kazançlar. Bol kazançlar kardeşim. Bakınız aşağı yukarı birebir burayı test etti arkadaşlar. İğnesiyle birlikte. Hocam şimdi ne yapar? Şimdi ne yapar arkadaşlar? Şimdi de şurada bıraktık iğneyi bakınız. İğneyi bıraktık. Şu pozisyon arkadaşlar. Şu pozisyon. Radarda 30'ların üzeri görünüyor. Şu anda 17'lerde. 0.017'lerde. Radar buradan hatta al sinyalinde görüyoruz değil mi süper trendimizde? Peki osilatörümüze bakalım arkadaşlar. Al, güçlü al devam ediyor. Haftalıkta da aynı şekilde devam ediyor. Yani radar için bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Radarın yolu açık olsun. Bu orta ve uzun vadede çok iyi bir yerlere geleceğini hatta ve hatta sıfırı atmasının bile uzun sürmeyeceğine ben inanıyorum. Önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimal bu sıfırı atabilir. Çünkü ben bunun projesini okudum. Oldukça hemen hemen bütün altcoin'lere hitap ediyor projesi arkadaşlar. Ethereum dahil. Okuyun, bakın internetten araştırın. Yatırım yapın diye anlatmıyorum arkadaşlar. Biz burada coin'lere bakıyoruz, inceliyoruz, analiz yapıyoruz. Takip etmekte, etmemekte sizlerin vereceği kendi kararınızdır. Evet, yani her gün işte çiriz mi yapalım, işte atom mu yapalım, yani işte Ripple mi yapalım? Bunlardan ziyade böyle kenardan köşeden gelenlere, yola çıkmışları incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunlardan diğeri de bir MBL arkadaşlar. MBL dedim dün yine Telegram grubu kanallarında paylaştım. 2 defa %30'un üzerine attı kendini. Bir kere attı, 15'e kadar geri çekti, 14-15'e kadar ardından bir %30'a daha çıktı ve %19-20 gibi de günü kapattı dün. Bugün nerelerde MBL? Bugün de %4 bir düzeltmesi var. Normaldir arkadaşlar. O da normaldir. Anormal bir durum yok. Bakınız şuradaki düzeltmeleri görüyorsunuz değil mi? Buradan şak diye çekti, tekrar geri döndü, tekrar düzeltti. O düzeltmenin ardından da yoluna devam ediyor şimdilik. Bakalım. Yani şu mum tehlikeli mum olduğunu zaten dün söylemiştim arkadaşlar. Böyle mumlar tehlikeli. Şu devamındaki mumların fazla tehlikesi yok. Radarda var mı hocam böyle mum? Bakınız arkadaşlar. Bu mum devam etmeseydi bakınız şekil apayrı olurdu. Onun için direkt mumlar her zaman tehlikelidir. Yana atarak devam etmesi, bakınız şuradan yükseliş trendini görüyorsunuz. Yana atarak devam etmesi gayet de güzel yükseliş getirmiş oldu. Peki hocam Tezos ne alemde? Arkadaşlar Tezos düşen trend kırıldı dedik. EMA50'yi denedi fakat başaramadı kırmayı. Birazcık geri çekilip güç topluyor şu anda. Buradan dönüşü Tezos'un da muhteşem olabilir arkadaşlar. Tezos da takip edilmelidir.
Hocam Çiliz'e de bakalım. Çiliz yatay bantta devam ediyor arkadaşlar. 96'larda Çiliz'in yukarı yönlü hareketi neresidir? EMA 50 günlük ortalama buradaki direnç sonucu sıfıra yolcu edebilir arkadaşlar Çiliz. AVAX'ta durum ne? Evet. AVAX dedik, üçgen formasyonunu yaptı. AVAX buradan dönüyor. Düşen trend kırıldı. Şimdilik formasyonu ne yapıyor? Birazcık daha üçgen formasyonunu uzatıyor arkadaşlar. Bakınız buradan üçgen formasyonunu uzattı. Yani üçgen ayağını uzattı. Buradan kırılması kırılmaz mı? Biraz daha uzattığını varsayalım. Gelsin yine 15-16'lar seviyeleri devam ediyor ama dönüşü arkadaşlar 20'lerin üzeri olacaktır AVAX'ta diyebiliriz. Şu anda %1.71'lik bir geri çekilmesi mevcut arkadaşlar. Peki hocam Vaves'te durum ne? Vaves arkadaşlar şu an 5 dolarda. Bakınız Vaves eskisi gibi sert düşüşler yapmıyor ama yükselirse sert yükselişler yapıyor. Şu anda %2.5 geri çekilimi var ve dolar bandında da 5 doların üzerindeyiz. Evet, önünde ne var? 5.5 dolarda EMA 50 günlük ortalama var. AP'ye bakıyoruz arkadaşlar. AP'de de %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. 4 dolar 61 sent seviyelerinde AP bir sürpriz yapar mı bugün? Bekleyip görmek lazım arkadaşlar. AP'yi yön yukarı görünüyor AP'de de. Diğer bir hareketlilik yaşayan coin'imiz JOS. 2 defa bugün denedi. EMA 50'yi kıramadı. Yani 63'lerin üzerine atamadı kendini. Şu an nerelerde? 61'lere kadar, 62'lere kadar tekrar geriyi test ediyor. Eğer atarsa birazcık da 66'da direnebilir. Burayı kırmaya çalışır ve kırarsa da üçgen formasyonunu tamamlar arkadaşlar. O da 70 yani 0.00 70 doların üzeri görünüyor arkadaşlar. Peki Jasmi'de durum ne hocam? Jasmi yatay devam ediyor an itibariyle. Evet, %1 civarında bir geri çekilmesi var. 0.0092 seviyelerinde arkadaşlar. Peki hocam SLP'de durum ne? SLP yatay bazda devam ediyor arkadaşlar. Onda da gördüğünüz gibi bir miktarlık bir geri çekilme mevcut. SNX arkadaşlar yolu var. Devamdır yoluna. SNX'e de bakınız. Bugün şu hareket gelecektir. Şurayı tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hedefte 3 doların üzeri görünüyor arkadaşlar. Yani şöyle bir dürbünden baktık. Şu andaki dolar 2.60'lar 3 dolar görünüyor ufukta arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bu bizim naçizane görüşümüzdür. Evet hocam. Durumlar bunlardan ibaret arkadaşlar. Jack, ay maşallah. Çizdiğimiz ok Jack'te gelmiş mesela. Değil mi? Yani %14'e yakın bir yukarıda. Arkadaşlar burada yuvarlağı çizmişim. Şu 50 günlük ortalama EMA 200'ü kırdığı anda yukarıya doğru bu coin takip edilmelidir. Hangisi olursa olsun. Çünkü bundan sonra yükseliş kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. İşte Jack'te gördüğünüz gibi sürekli bir yukarı yönlü momentum Jack'te devam ediyor arkadaşlar. Jack şu anda %14'e yakın bir yukarıda. Hatta bugün 26'ları denemiş şu an 25'lerde. Jack bir anda 30'un üzerine devirirse de hiç şaşırmam güzel kardeşlerim. Günlüğüne bakacak olursak günlüğünde ne yapıyor bize? Bakınız günlüğünde de biz 2 tane ok çizmişiz. Hemen hemen bu okumuz da geçmiş. Zaten aşağı yukarı bu ok 24.5'muş. Şu an 25 küsür. Hatta geçerek 26.5'a kadar da iğne atmış. Ara sayı günlükte arkadaşlar zirvede görünüyor. Yani Jack takip etmelidir. Süper trendimize, osilatörümüze bakalım. Komple al sinyali veriyor. Şu anda yani rally'yi yaptıktan sonra da nötr olarak gösteriyor bize osilatörümüz. Evet güzel kardeşlerimiz. Jack'te durum bu. Peki hocam SLP dediniz. Geçen bakmış mıydık ona bilmiyorum da ben bir de Spiel'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Spiel. Dün ne dedim? Sıfırı atar kardeşim bugün dedim. Attım arkadaşlar. Şöyle 4 saat. Hatta ben 4 saatini açmak istiyorum. Şöyle bakacak olursak. Bakınız güzel kardeşlerim. Burada 10.16'ya kadar çıktı. İğnesiyle beraber. 10.16. Düşen trend kırıldı. Bu formasyonda dedik sıfırı atabilir. Attı
Ama tekrar misafir etti kendine. Tekrar yani kendi hanesine geri yazdı. Şu an 95'lerde. Yani şu anda oynuyor arkadaşlar. Bir yukarı bir aşağı. Niye? EMA 200 günlük ortalamayı kıramıyor. İğneyle kırıyor ama mum hareketi bar mum olarak üzerine yerleşemiyor arkadaşlar. Yerleştiği takdirde sen sağ ben selamet diyebilir güzel kardeşlerim. Evet. Aksa bakıyoruz arkadaşlar. 13 küsürlerde yatayda devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Keza galada aynı. Yine değişik formasyonlarla yoluna devam ediyor. Yatay bantta aşağıdaki 50'yi kırmadığı sürece şu an 51-52'lerde bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Peki hocam Doge ile Shiba'da ne var? Bakalım. Arkadaşlar Doge %2 yakın bir geri çekilmesini görüyorum. Doge'nin şu an 0.065 dolar bandı seviyelerinde. Aşağıda 62 direnci desteği var. Kırar mı? Bu da tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak ileri aşağı yukarı hareketlilik sergiliyor arkadaşlar. Peki Shiba'da ne var hocam? Shiba 99'da sıfırı tekrar hanesine geri yazdı. Yine 5-0 oldu Shiba. Birazcık daha gider mi? İşte bugün hacimsizlikler devam ediyor. Geri çekilebilir mi arkadaşlar? Bunu da akşama doğru haftalık kapanışlarda yaşayacağız. Yarın yeni bir gün, haftanın ilk günü, yarınki videolarımızda geniş bir çaplı yer verebiliriz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz geç kaldık. Sebebi de bazı işlerimizden dolayı. Zaten sabah geldik işten, bu akşam yine iş dolayısıyla dışarı çıkacağız. Yarın tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, canınızı üzmeyin. Bu piyasa hep böyle gitmez. Mutlaka düzelecektir diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.